Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, asidi alınmış, tam kıvamında tüm yemeklerde kullanabileceğiniz şahane bir tarif vermek istiyorum. Tarifi ilk olarak biberlerimizi temizleyerek başlayalım. Bahçeden dalından topladığımız biberleri sofra bezinin üzerine serdik. 2-3 gün daha kızarmaları için bekledik. Daha sonra kafa kısımlarını kopartarak temizliyoruz ve çekirdek kısımlarını bir dahaki sene dikebilmek için, tohumluk için kenara ayırıyoruz. Tüm biberleri aynı yöntemle kafalarını kopartarak ve çekirdek kısımlarını alarak temizliyoruz. Evet, annemle birlikte biberleri temizliyoruz ve çekirdek kısımlarını tohum için kenara ayırıyoruz. Burada 3-4 çeşit biberimiz var. Etli biberimiz var. Sivri biber var. Kıl biber var. Bir de dolmalık biber var. Hepsini temizlemeye devam ediyoruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, temizlediğim biberleri bol suda beklettim ve teker teker yıkıyorum. Evet, yıkadığımız biberleri annem çuvala alıyor. Haşlayabilmek için büyük bir çuvalın içine dolduruyor. Kazana biraz su koyduk ve kaynatmaya bıraktık. Çuvalı kazanın içine alarak biberlerimizi yumuşayana kadar haşlamaya bırakıyoruz. Kapağı kapalı bir şekilde ara sıra biberleri ters düz yaparak eşit bir şekilde haşlamalarına yardımcı olacağız. Evet, çuvalı ters çevirerek diğer tarafında haşlanmasını sağlıyoruz. Bunları yapmak çok zahmetli. Kolay bir şey değil. Herkes çiğden yapıyor ama çiğden olanın gazı içinde kalıyor. Midemizi gaz yapıyor sonra. Böyle haşlayıp da çektirirsen çok güzel oluyor. Cıkası, salçası. Ekmeğine sür sür ye acıkayı. Evet, yeteri kadar haşlanan biberleri sudan çıkartıyoruz. Altını çeksene. Otunu Fazla suyu süzülebilmesi için yüksek bir yere asıyoruz ve sabaha kadar fazla suyunun süzülmesini bekliyoruz. Evet, ertesi gün biberleri çektirmeye yolladık. Gördüğünüz gibi püre haline geldi. Büyük bir kazana boşaltıyoruz. Ağır ateşle sürekli karıştırarak asidini çıkartıyoruz. Evet, kavurması biraz zahmetli. Sürekli karıştırmak. Biraz böyle yukarı doğru asidi çıkıyor. Atlıyor. Dikkatli bir şekilde karıştıralım. Yakmayalım kendimizi. Biz sırayla kazanı karıştırıyoruz.
koyu kıvam alana kadar kavurmaya devam edeceğiz. 9 kilo biberimiz var. Üzerine 2 kepçe dolusu kalın tuz ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Sosu ne kadar kavurursak o kadar lezzetli bir sos elde etmiş oluruz. Bu sosla isterseniz tüm yemeklerde kullanabileceğiniz sos elde edebilirsiniz veya kahvaltılarda yapabileceğiniz acıkada yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Belli eder zaten olduğu. Bayağı koyulur. Ne kadar kavurursanız o kadar iyi olur. Evet, artık kıvam aldı, koyulaştı. Uygun boyuttaki kavanozlara sıcak sıcak dolduruyoruz. Kapağını kapatarak sıkı bir şekilde ters çeviriyoruz. Sofra bezinde sararak ertesi güne kadar vakumlama işlemi yapıyoruz. İyi sıktırıyorum. Evet, annem kavanozlara doldurmaya devam ediyor. Bu işlemi yaparken 2 kişiyle yapmanızı tavsiye ederiz. Biri karıştırıp diğeri de kavanozlaması gerekiyor. Evet, kavanozların kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra ters çeviriyoruz. Ve vakumlama işlemi için sofra bezine sararak sabaha kadar bekletiyoruz. Kavanozlama işlemine bitene kadar devam edelim. Ertesi gün kapaklarını kontrol ettik. Hepsi tutmuş. Karanlık, serin yerde artık muhafaza edebiliriz. Tüm yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz muhteşem bir sos tarifidir. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.